Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça doyurucu, çok lezzetli, yapımı da bir o kadar kolay olan tavuklu bezelye tarifim var. Şu anda bezelyenin tam zamanı, bu tarifi sakın kaçırmayın. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 1 kilo taze bezelye kullandım. Bezelyeleri kabuklarından çıkartıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bezelyelerin hepsini bu şekilde yaparak hazırladım. Bunları yıkamak için kenara alıyorum. Tarifimde 1 adet tavuk göğsü kullandım. Tavukları ilk olarak şeritler halinde kesiyorum. Daha sonra küp küp olacak şekilde doğruyorum. Hazırlamış olduğum tavuk göğsünü de kenara alıyorum. Tarifimde 1 adet soğan, 2 adet patates, 2 adet havuç, 3 diş sarımsak kullanıyorum. Patatesi alıyorum, 2-3'e böldükten sonra onu da küp küp olacak şekilde doğruyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İki adet havucu ortadan ikiye böldükten sonra 1 santim büyüklüğünde doğruyorum. Bir adet kuru soğanı küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bütün malzemelerimizi hazırladık. Artık yemeğimizi pişirebiliriz. Yayvan bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. İsterseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 adet küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Bu yemeğimizi yaparken tavuk suyu kullanacağız. Tavuk suyunu da ocağımızın bir tarafına alıyoruz ve kaynatıyoruz. Kuru soğanların içerisine 3 diş sarımsağı küçük küçük doğruyorum. Sarımsağı da soğanlarla birlikte 1 dakika boyunca kavuruyorum. Yeteri kadar kavrulmuş olan soğanın içerisine tavuk göğsünü ekliyorum. Tavuk göğsü tamamen beyazlaşıncaya kadar kavuruyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi tavuk göğüsleri oldukça güzel bir şekilde kavruldu.
Tencerenin içerisine 2 adet havuç, 2 adet patatesleri de ekliyorum. Koymuş olduğum bu malzemeleri de karıştırarak kavuracağım. Daha sonra yemeğimizin içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum. Her zaman söylediğim gibi salçanın kendine has ekşi bir tadı olduğu için sizlere tavsiyem yemeğinize salça koyduğunuz zaman iyice kavurun. Böylelikle yemeğinizi daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Salçaları da yeterince kavurdum. İçerisine yıkayıp süzdürmüş olduğum bezelyeleri ekliyorum. Bezelyeleri de diğer malzemelerle birlikte güzelce kavuruyorum. Yemeğimizin içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberini ekliyorum. Sizler kendi damak zevkinize göre baharat miktarını artırıp ya da azaltabilirsiniz. Baharatların aroması yemeğe geçinceye kadar birazcık kavuruyorum. Kenarda kaynatmış olduğum tavuk suyunu süzgeçten geçirerek yemeğimizin içerisine koyuyoruz. Su miktarını da şöyle ayarlıyoruz. Sebzelerin üzerine bir parmak geçinceye kadar koymanız yeterli. Bu aşamada isterseniz sade suda kullanabilirsiniz. Tavuk suyunu koyup şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağı yemeğimizin lezzetine lezzet katacak. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. İlk olarak kaynayana kadar yüksek ateşte tutuyoruz. Yemeğimiz kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Yarım ateşe getiriyorum. İçerisine koymuş olduğumuz sebzelerimiz tamamen pişinceye kadar kaynatıyoruz. Bunu anlamak için bezelyelerden birkaç tane alıyorum. Parmağımla bastırdığım zaman eğer yumuşadıysa yemeğimizin piştiği anlamına geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bezelyelerimiz çok güzel bir şekilde pişmiş. Artık yemeğimizi ocaktan alabiliriz. Tavuklu bezelye yemeğimizi sıcak servis edeceğiz. Yemeğimiz görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel oldu. İçerisine koymuş olduğumuz tavuk suyu sayesinde de lezzetine lezzet katmış olduk. Artık bu yemeğimizi sizler için servise hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak her zaman söylediğim gibi aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Çok vitaminli, oldukça lezzetli bir ana yemeğimiz oldu. Bu leziz yemek tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler yemeğimizin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.